Bugünkü eğitimde çelik merdiven makrosu ile çelik merdiven modellemesi yapacağız birkaç katlı bir yapı için. Bu modelleme özelliklerini dilerseniz hani bir yangın merdiveni modelleyecekseniz kullanabilirsiniz. Konut bir çelik yapının içerisinde kat geçişleri için kullanabilirsiniz veya endüstriyel yapılarda aynı şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü sadece biz bugün dış hatlarıyla beraber merdiveni modelleyeceğiz. Onu bir yapının içine de modelleseniz aynı mantıkta ilerleyecektir. Dışarıdan bir yangın merdiveni olarak bir yapıya bağlamanız durumunda da onunla ilgili ipuçlarını da modelleme sırasında veriyor olacağım. Daha sonrasında çelik merdiven elemanları için kullanılan birleşimleri beraber oluşturacağız. Sık kullanımlara ekleyeceğiz. Ardından genel itibariyle bir analiz tasarım ve raporlarının kontrolünü gerçekleştireceğiz. Ancak uyaracağım nokta şu olur. Ee, Halihazırda YouTube kanalımızda yer alan Çelik Tasarım Bölüm 1 ve Bölüm 2'de genel olarak çelik yapılarla ilgili modelleme, analiz tasarım, rapor ve çizimlerden bahsediyoruz. Bu nedenle ben burada detay detay bir daha herhangi bir yetersizlik olduğunda nasıl çözülmesi gerekir gibi kısımları anlatmayacağım. Ana hatlarıyla bir merdiven modellemesinde problem olmaması için ilerlenmesi gereken koşulları kısaca anlatacağım. Ardından korkuluk makrosu ile korkuluk modelleyeceğiz. Burada şimdiden de şu uyarıda bulunmak isterim. Korkuluk yapısal bir eleman değil. Dolayısıyla çelik merdivenlerin girişini yaptıktan sonra yapıyla beraber hani ana yapıya bağlantıları uygun birleşimlerle gerçekleştirildiğinde analiz tasarım, rapor ve işte projenin tasarımının tamamlanması sürecini tamamlamanız gerekir. Burada hani korkuluklar yapısal olmayan elemanlar, dolayısıyla korkuluk ekleyip çizim oluşturduğunuz modelde artık hani proje tamamen bitmiş, tasarımı tamamlanmış olması uygun olandır. Sonrasında korkuluklarla ilgili müdahalelerde bulunup çizimlerini ayrıca elde edebilirsiniz. Ve bugün son olarak döner merdiven hani bugün modellemeyeceğiz ama onun modellenmesinde kullanılacak ipucu olarak hızlı metodu, kutupsal çoğaltma komutunu anlatacağım. Bu eğitimde çelik merdiven makrosunu kullanarak endüstri tipi yapılarda kullanılan merdivenler olabilir. Konutlarda kullanılan çelik merdivenler olabilir veya yangın merdivenlerinin modellemesi aynı mantıkta işlemlere devam ettirilebilir. Tabii ki geometrisi ve diğer yüklerle alakalı koşulları merdivenin tipine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle lütfen projenize özel modellediğiniz çelik merdiven tipine göre makroda özelleştirmeleri yapınız. Ben genel makronun mantığından bahsedeceğim. Şimdi derseniz önce ben bir altlık oluşturdum. Zaten aksar girili döşeme olarak da şimdi herhangi bir betonarme eleman bu projede olmadığı için rade temel girili durumda üzerine çelik kolonlarla bir mesnet koşulu oluşturacağım önce. Sonra da merdivenlerin imalatına geçeceğiz. Öncelikle üst araç çubuğunda çelik sekmesine geldim. Kolon komutuna tıkladım. Açılan özel araç çubuğunda ayarlara tıkladım. Burada kesitler kısmından hep 200 yazıp Enter tuşuna bastım. Ortadan çalışıyor gördüğünüz gibi. Tamam dedim. İlgili aksları kullanarak kolonları hızlıca yerleştiriyorum. Bu şekilde kolonlar tamamlandı. Şimdi önce bir hepsini seçeceğim. Çelik kolonlarla ilgili hatırlatmamız gereken burada dikkat edilecek husus şu idi. Çelik kolonlar betonarme kolonlardan farklı olarak proje boyunca tam boy olarak girilmeli. Sonrasında uygun yerlerden bölünmesi gerekir. Bölünme işleminde tabii ki iki farklı kural söz konusu. Bir tanesi deprem yönetmeliği gereği kolon kiriş birleşim bölgesinin ya da plastik masa oluşturacak bölgelerin en az 1,2 metre uzağında olmalı. 2,4 metreden küçük bir kolon ebatımız varsa da yine gerekli durumlarda tam ortadan bölünmesi gerekiyor. En son uygun bir noktadan bölerek alın levhalı ek birleşimi veya bindirme levhalı ek birleşimini kullanarak kolonları birbirine bağlayabiliriz. Ben şimdi tam bay olarak girdim. Şimdi dilerseniz gelin merdiven makrosundan bahsedelim. Çelik merdiven makrosuna tıkladığımda ayarlara geldim. Açılan pencerede basit bir arayüz var. Hesabı oldukça kolaydır. İlk önce dikkat edilecek birkaç tane husus var. Birincisi kaç metrelik bir yüksekliğe çıkacağımız. Ben
kat arasında bir dönüş yapacağım için 160 olarak seçtim. E, şu 30 olarak görünen alt ve üstteki kısım döşeme tarafındaki genişliği ifade ediyor. Ben onları 100'er santim olarak değiştirdim. Şimdi 160 seçtim. Bir yandan da hani yüksekliği ve basamak sayısı 8. Neden hesabını hani insanları rahat bir şekilde kullanılabilir olarak basamak çıkışlarını sağlayabilmek için 20 santimetrelik bir hani ortalama yükseklik, tabii ki bir miktar aşağısı veya bir miktar üstü olabilir. Uygun. 160'ı 20'ye böldüm. Direkt 8 basamak olarak devam ediyorum. 8 basamağı tercih ettiğim için bu sefer diğer doğrultudaki toplam uzunluğa bakacağım zaman da yine rahat bir çıkış sağlayabilmek için 30 santimetrelik bir uzunluğa ihtiyacım var. Bu doğrultuda 30 çarpı 8 240. 200 de toplamda burada döşeme genişlikleri var. Şu altta 200 yazan kısma 440 yazmam gerekiyor. Burada dikkat ederseniz çünkü tüm uzunluğu giriyorum. Yani sadece merdiven çıkış rampasına ait kısmı değil. Bu nedenle 440 olarak değiştirdim. Genişliği 120 olarak değiştiriyorum. Şimdi sağda kesitler var. Sol kenar, sağ kenar basamak şeklinde. Önce sol kenar ile başlayalım. Ben burada ana girişi IP200 tercih edeceğim. Tabii ki bu alanı tercih edeceğim. Şu an ön modelleme için yapıyorum. Elimizdeki yüklere göre kesit artışına gitmek gerekebilir. Tasarım sonuçlarına bakacağız. Şimdi kesiti bu şekilde girdim. Hatırlarsanız çelik girişlerde yükler sekmesinde sabit ve hareketli yükleri girebilmek için hem kullanıcı tanımı olarak da girebiliyordunuz. Kütüphanede değerler vardı. Merdiven söz konusu olduğunda merdiven ana geçişlerinin üzerine bir yayılı yük ekleyebilirsiniz, çizgisel yük ekleyebilirsiniz veya basamaklara yük ekleyebilirsiniz. Hani merdivenin yükünü nasıl dağıtmak isteyeceğinize göre hem çelik ana gelişlere hem de basamaklara yük de girebilirsiniz. Bunu alan yayılı yüklerini çelik giriş sekmesindeki yükler bölümünden yapabiliyorsunuz. Çizgisel bir yük girmek isterseniz de bildiğiniz gibi herhangi bir elemanı seçtikten sonra üzerinde sağ tuş yapıp yük ekle diyerek de yük ekleyebiliyordunuz. Onu en son yapabiliriz tabii. Şu an makro üzerine çalıştığımız için en son makroyu patlatarak gerçekleştirebiliriz. Sağ kenar dedim, ona da basamağa geldiğimizde basamak kesitini aynı zamanda hani doğrudan kullanacağım için UPN tercih ettim ve 270 derecelik bir döndürme açısını kullanacağım. Bu doğrudan üst tarafı gelmesi için, yani şu yüzeyin basamak olarak kullanılabilmesi için böyle bir ayarlama yaptım. Döndürme açısından emin olamazsanız modelledikten sonra tekrar özelliklerine girerek değişiklik yapabiliyorsunuz. Yükler sekmesine de hareketli yük için 4 kilonewton bölü metrekarelik bir basamaklara yük verdim. Tamam dedim. Şimdi önce merdiveni hani oluştururken akslardan yararlanacağım ama yerine tam net girmiş olmuyorum aslında. Öncelikle taşı diyeceğim. Bu şekilde yerleştirdim. Sonrasında kod bilgisini hemen 40 diyeceğim. Yukarı aldım. Şimdi bu merdiven kirişin ucu boşta kaldı. Oraya da hemen uygun bir çelik kolon yerleştirmem gerekiyor. E, Betonarmeye doğru bir mesnetlenme yaratabilmek adına. Gördüğünüz gibi hem plan hem perspektiften aynı anda rahatlıkla çalışabiliyoruz. Bu aksı da oluşturduk. Şimdi yine ben arakat içerisinde bir dönüş sağlayacağım için bir işlem yapmam gerekiyor. Bu sizin projenizde modelinize göre değişir. Arakat içerisinde böyle bir işlem yapmazsanız buna ihtiyacınız olmayacak. Ancak ben genel komutları gösterebilmek adına böyle bir tercihte bulundum. Şimdi öncelikle klonla komutuna gidip şu şekilde bir tane daha aynı özelliklere sahip merdiven aksı çıktım. Sonrasında bu elemanı seçtim. Döndür komutuna gittim. E, Tersi istikamette bir çıkış sağlayacağım için önce 270 derecelik bir açıya ihtiyacım var. Sonrasında 90 derecelik yerleştirdim. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi bunu da tabii ki uygun yerine taşımamız lazım. İki kiriş arasında da hedefim
Bir 20 santimetrelikte boşluk bırakmak. Genişliği 120 idi hatırlarsanız. İki tane hani geçeceğim. 260 diyelim. Bitir global diyelim. Bu şekilde. Yani 120 bunun genişliği, 120 bunun genişliği, ikisinin arasındaki mesafede 20 santim, bu şekilde yerleşimi yaptı. Şimdi dilerseniz doğrudan kat kopyala komutuna girip tamam'a basabiliriz. Bu şekilde ilk ana hattı oluşturduk. Tabii şu akslarda hani kirişlerin de mutlaka girili olması lazım. Yine ister plandan ister perspektif ekranından modellemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi çelikte perspektif ekrandan hani modelleme yapmak, uygun düğüm noktasını yakalamak da hani oldukça kolay. O nedenle bu şekilde ben seçim yaptım. Kiriş oluştu. Yine bu sefer sadece seçili objeleri kopyala komutuyla atamayı gerçekleştirdim. Aynı işlemi bu aks için de gerçekleştireceğim. Yine sadece seçili objeleri kopyala ile devam ediyorum. Bu şekilde yerleşimini yaptım. Ve tabii ki son hani çerçevenin de bir kapatılması lazım. Şimdi burada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Eğer bu, örnek veriyorum, bir yangın merdiveni ise betonarme veya çelik bir binanın dışından hani bağlantıyla böyle bir kutu çerçeve oluşturuyoruz diyelim aslında. Yani örnek veriyorum, şu hat boyunca, şuradan kastım şu, örneğin şu hat boyunca bir çelik kirişle burada betonarme yapıya bağlayıp mesnetleyebiliriz. Tüm katlardan olabilir. Bu betonarme yapı modelin içinde varken böyle yapılabilir veya betonarme yapıdan hani ayrıca bu işlemi yapmak isterseniz yine planla da modellemesini gerçekleştirip bu kirişin ucuna ankastre bir mesnet girerek de sorunu hani biliriz, bu şekilde analiz ve tasarım da yapabiliriz. Tabii bu binanın dışında olan bir merdiven kategorisi içinse. Binanın içindeyse zaten aslında hani tamamını şu an modellememiş oluyorum ben, ama döşeme içinde boşluk yaratıp çelik binanın içinde uygun yerlerden bu şekilde basamakları çıkabilirsiniz. Şimdi burada bizim makroyu kullanarak geometri yazıcı oluşturduk. Bunu çelik kolon giriş komutuyla da yapabilirsiniz tabii ki. Ha, makro sizin geometriniz bu tarz bir geometriye yatkınsa hızlıca modellemenizi sağlar. Sonrasında bu makroyu seçip üzerindeyken sağ tuşa basıp obje parçalı derseniz elemanlar teker teker çelik kolon ve kirişe dönüşecektir. Bu şekilde de hani kullanabilirsiniz. E, Veya doğrudan modellemesini de çelik kolon kirişlerle yapabilirsiniz. Tabii doğrudan modellemeyi çelik kolon kirişlerle yapmanız durumunda şu merdiven kirişleri ile basamakların hani nasıl bir eksene çalışacağını kontrol etmek isterseniz bu basamaklar üzerindeyken sağ tuş, şimdi makro olduğu için yapmayacak, bunu ayrıca göstereceğim. Yakalama noktaları oluşturup hızlıca görüntü sekmesinden de çalışma düzlemleri tanımlayıp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ona sonra geleceğiz. Şimdi ilk etabı tamamladım. Yani modellemesinin ilk kısmı tamam. Birleşimlerine bakalım. Ben burada H tipi kullandığım için hazır hesabı yapılan birleşimlerden kolon temel birleşimini tercih edeceğim. Hızlı mod aktif şu anda, o yüzden hızlıca bir giriş gerçekleştirdik. Burada da şöyle gradı kaldırayım. Bunu sık kullananlara ekleyebiliriz. Örneğin kolon 1 dedim. Bu birleşimin tasarım raporu da elde edilebiliyor. Tabii ki henüz analiz yapmadığımız için aşağıda kombinasyon ve iç kuvvetler yok. Sadece birleşimin kapasitesini görmekteyiz. Bu şekilde hani, hızlıca kolon ayaklarını girebiliriz. Bunun dışında eğer hani biz burada H kesit kullanıyoruz ama diyelim ki kutu boru profillerden bir yangın merdiveni ya da başka bir merdiven tipi hani modellediniz. Bu durumda kolon ayağı diye görünen en sondaki kısımda altında farklı kolon ayakları var, böyle kolon temel bağlantıları. Bunlardan size uygun olanını da kullanabilirsiniz.
Şimdi bir sonraki kadememiz hani kolon kiriş birleşimine gelelim. Rigidleştirilmemiş alın level 4 blonlu birleşimiyle ilerleyebiliriz. Bunun için önce kolon sonra kirişi seçiyoruz. Bu şekilde hani Bulon dağılım levhasıydı. İşte bulon özellikleriydi. Levhanın detayları da bakabiliriz. Yine hesabı yapılan bir birleşimdir. Ben şimdi set haliyle devam ediyorum. Buradan en dikkat edilecek husus. İlk birleşim girerken zaten kolon keriş kesitlerine bağlı olarak program bir ön tasarımlı birleşim getiriyor yeterli olabilecek düzeyde. Şimdilik onu kullanacağım. Tabii ki müdahalede bulunabiliyorsunuz. Ayrıca birleşimlerle ilgili detaylı modelleme eğitimlerimiz bizim şu anda YouTube kanalımızda Çek Tasarım bölüm 1'de mevcut. O nedenle uzun uzun hani birleşimlere ait alt sekmelerine ait detaylardan bahsetmeyeceğim. Bu şekilde modellemeyi gerçekleştirebiliriz. Şimdi kolon kirişe örnek vermiş olduk. Bir de dilerseniz şu merdiven için kirişe hani bakalım. Bunun için Gurse birleşimi altında Mahya birleşimini tercih edeceğim veya Bologna ve kaynaklı diye bunun iki farklı alternatifi var. Rigidleştiricilerini kaldıracağım. Bolonlarda da üsttekileri kaldırıp daha basit bir hale getireceğim gibi. Bunu da sık kullanımlara ekleyip kullanmaya devam edebiliriz. Bu şekilde. Bu da bir diğerine örnekti. Bunun dışında şurada bir de kolon kiriş zayıf eksen için rigidleştirilmiş alın levalı birleşimi kullanalım. Kolon kiriş rigidleştirilmiş alın levalı birleşim isimli birleşim. Seçtim. Önce kolonu sonra kirişi seçtim. Bunun hemen geometrisine müdahale etmemiz gerekiyor. Düz olarak değiştirdim. Burada moment aktaran ya da mafsallı bağlantı sağlayabilirsiniz. Ben moment aktaran tercih edeceğim için üst levaları uzattım. Genişlik olarak da bu şekilde bir ayarlama yapacağım. Bu şekilde bir geometri yaptım. Tabii ki bunu da optimize etmek lazım. Hani ben biraz hızlı hareket edebilmek adına böyle bir birleşim girdim. Onu da sık kullananlara ekleyip yine tüm bu bölgelerde hızlıca kullanabilirsiniz. Kolon kiriş rigidleştirilmiş alın levalı birleşim idi bu. Kolonun zayıf ekseninde de H tipi kolonların bağlantı için yeterli oluyor. Şimdi bir de basamaklara hani gelelim. Kaynaklı birleşimi kullanacağız onun için doğrudan. Önce ana girişi seçeceğim, sağ tuş yapacağım. Sonra basamağı seçeceğim, sağ tuş yapacağım. Bu şekilde. Tabii şimdi bir de burada ince işlikler var. Biraz yukarı almak gerekiyor ki çakışmak, çizim öncesi çakışmada şu bölgede problem çıkmasın. Bu şekilde önce kiriş sağ tuş sonra basamak sağ tuşla basamakları da kaynaklı birleşim ile bağlayabiliriz. Genel hatlarıyla hani birleşimlerde bu şekilde olacaktır. Örnek vermediğimiz bir birleşim noktası kalmadı diye. Yani kiriş basamak kolon kiriş kolon temel şeklinde hani farklı detaylarına bakarsak ve zayıf ekseni içinde yine kolon kirişin örneklerimiz var. Şimdi bunları e, tamamladıktan sonra dilerseniz
Hazırda hani bitmiş tüm birleşimleri ilgili bir proje var burada. Onun üzerinden devam edelim. Ee, Burada analiz tarafıyla ilgili de şu detaylar var. Onlara dikkatli olmak gerekiyor. Az önce dediğim gibi öncelikle merdivenlerde kullandığınız merdiven tipine göre bu ana merdiven kirişlerine veya basamaklara ya da her ikisine birden girmeniz gereken yükler, sabit ve hareketli yükler olacaktır. Ona göre kiriş menüsü üzerinden yük ataması yapınız. Burada kastım şu. Örneğin ana kirişi seçtim üzerindeyken sağ tuş yaptım. Yük ekledi, noktasal yük, düzgün yaylı yük veya trapez yük gibi seçenekleriniz var. Buradan girebilirsiniz. Bunun dışında zaten çelik kiriş menüsünde yer alan yükler sekmesinden de giriş gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi de burada zaten patlatılmış durumda. O nedenle rahatlıkla gösterebilirim. Yani biz makroyu kullanarak basamakları yarattık ama diyelim ki siz şu açıları çelik kolon giriş komutlarıyla teker teker oluşturduğunuz basamaklara teker teker gireceksiniz. Bunun için hani kullanmanız gereken e, yardımcı komutlardan bir tanesi kaç tane basamaksa ona uygun olacak şekilde sadece kirişin hani ana kirişin ilk ve sonucuna da nokta atacağı için son basamaklar ve ilk basamak yani sıfırıncı noktadan geçmiyorsa ona göre şurada bölme adedi verip örneğin burada biz 8 basamak kullanmıştık. Ona uygun bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. 10 diyelim. Gördüğünüz gibi şunu da aynısını yapacağım. Düğüm noktalarını hani şurada görüyorsunuz kolayca da yakalanabilecek durumda. Merkezden merkeze bu şekilde modellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de daha önce söylediğim gibi hani görüntü sekmesinde birkaç tane alternatif var. Hedef çalışma düzlemi. Bu herhangi bir düzlemin içinde işlem yapmak istiyorsanız en kolaylarından bir tanesi bir tane objenin üzerine eksiye koordinat kutusunu yerleştirir. Bunun dışında yatay çalışma, dikey çalışma ve üç noktadan diye şeyler var. Üç noktadan dediğim mesela bu girişin ilk ve sonucunu diğerini de şöyle seçtim. Yine açılan sekmede perspektif yani 3 boyutlu veya 2 boyutlu yaratabiliyorsunuz. Bunun üzerinden de çizim yapmaya devam edebilirsiniz. Yani komutun da yerini hatırlatmış olayım. Ben tekrar perspektif ekrana geçeceğim. Şimdi bunun yükler kısmı tamam hani analizle alakalı durumda dikkat edilecek husus şu ben zaten dikkat ederseniz tüm birleşimlerini girdim. Dolayısıyla bu bir yapının içindeki merdiven olsaydı yani diğer akslarda çerçeveler devam ediyor olsaydı zaten birleşimlerle beraber sürekliliği var ve yapı birbirine bağlı. Bu halde şu anda bu yapı birbirine bağlı. Yük akışı doğru şekilde gerçekleşecek. Onu da analiz sonuçlarından kontrol edeceğiz. Hani söylediğim gibi en başta da betonarme bir yapıya bağlı olması durumunda da yine düğüm noktasının doğru oluştuğunu kontrol etmek gerekiyor. Burada kontrolden kastım şu. Örneğin ben burada hemen analiz modeline geçeyim. Dolu gövdeli gösterimi kapatayım. Hatta düğüm noktalı numaraları biraz kalabalık oldu tabii ama şu düğüm noktaları görünsün. Mesnetlerde görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada düğüm noktasının doğru bir şekilde yani oluştuğunu şu an ben görüyorum. Bir problem yok. Betonarme bir elemana bağlasaydık o uçta da mesnetleri de görecektik ki şurada hani numaraları kaldırayım. Mesela kolonlar birleşim girdiğim için doğru bir şekilde şu anda radyo temele bağlantısı yapılmış. Meşler oluşmuş. Çelik kolon alt ucundan da bağlı görünüyor. Herhangi bir problem bu şekilde çıkmayacaktır ki herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için de en kolay yöntem deformasyonlara gitmek. Deformasyonlara geldim. Önce düşey yükler altında modellediğim yapı beklediğimden farklı davranıyor mu? Bunu bir kontrol etmem lazım. Yani düğüm noktası doğru oluşmalıysa zaten burada beklenmedik işte sonsuzluğa düşey yönde hareket ederek giden bir eleman olabilir. Görüntüleyecektik. Bir sorun görünmüyor. Sonrasında modala geçtim. Yukarıda ilgili model analiz sonuçlarında periyotlar ve frekansları görüyorsunuz. Oynat diyelim. Hani burada hareketin x sırasıyla x, y, z yani x, y ve vurulma diyelim olmasını bekliyoruz. Tabii ki bunların kombinasyonları da gelecek yapının tipine göre.
Yapı bu şekilde normal hareket ediyor. Yine düşeyde sonsuzluğa giden düğüm noktasında problematik bir şey görünmüyor. Bu nedenle hani yük akışında bir problem olmadığını görebiliyorum. Yüklere geldim. Kontrol etmek istersem giriş yaptım. İşte zaten yük şu an. Kullanıcı tanımına biz burada büyük girmedik ama olsaydı burada görünecekti. Toprak yükü, su yükü, kaplamalar etken, rüzgar yükü gibi yüklerin tamamını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Kesit tesirlerinin yine kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, ilgili kombinasyonlar altta. Mesela burada sıcaklık farkı uygulaması yapmışız biz bir. Onun sonuçlarını da görebiliyorsunuz. Örneğin eksen kuvvetlere bakalım. Çelik tasarım sekmesine geldim. Tüm yetersizliklerde bir tane yetersizlik görünüyor. Burada PMM oranları, kesme kapasite majör minör, işte eksenel kapasite, seyim sınırı aşılması, narinlik gibi farklı kontroller var. Bu ilk eleman narinlikten yetersiz hale gelmiş ve burada daha bu model bitmiş hali değil, aslında devam etmek gerekir. Eğer bunu bir dışarıdan merdiven sistemi olarak kullanacaksak binaya ince detaylarına da girilmesi gerekir mutlaka. Buradan kontrol ettim. Sonrasında analiz tasarım sekmesinden dilerseniz işte çelik kolona mesela tıkladım. Bu kattaki tüm kolonlar açılır. Buradan özet bir dayanım kontrolünü görüyorsunuz. Detay görmek isterseniz aşağıdaki detaylar linkine bastığınızda kesit malzeme özellikleri, iç kuvvet sonuçları, hangi denkleme göre kapasite hesabı yapılmış bunları dahi görüp tasarım değişkenlerini buradan kontrol edebilirsiniz. Aynı durum kirişler için de geçerli. Şimdi analiz ve tasarım görüntülemede burada betonarmede bir yetersizlik yok. Çektik kırmızı yanıyor. Narinlikten kaynaklı betonarme temelde bir problem yok. O yeşil görünüyor. Raporlara geldiğimde yine çelik kolon örneğin raporu alalım. Mantık hep aynı zaten bu şekilde e, raporlar alt sekmeler arasında da dolaşabilirsiniz. İşte bunun dışında çelik kiriş mesela alalım gibi. Metraj raporları da bu arada burada yer alır. Detaylı çelik metrajını da elde edebilirsiniz. Çizimlere geldiğimizde de çelik çizimlerde genel konstrüksiyon çizimleri tekil ve montaj dahil üzerinden işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şurada ben bir ön almıştım, onu gösterelim. Genel olarak şu şekilde bir yerleşim verecek. Bu arada ben patlattığım için sonrasında hani makro üzerinden gitmiyorum, artık normal çek çizimleri almış oluyor ama makro bize modellemede hızlı modelleme olanağı da sağlamış oldu. Tabii patlatmanıza hani illa patlatmak zorunda değilsiniz. O halde de bırakıp korkuluk vesaire gibi çizimlerini de alabilirsiniz. Genel hatlarıyla bu şekildeydi bu proje. Bir de burada hala hani makro haline gördüğünüz gibi korkuluktan hızlıca ben bahsedeyim. Korkuluk komutuna girdim. Yine ayarlar sekmesine geldim. Burada kaçıklık, X'e kod gibi yine kolon, üst giriş, alt giriş bunların kesitlerine karar vermek gibi geometriye müdahale edebileceğiniz alanlar bu bölgede mevcut. Modellerken de ekran üzerinden kirişleri seçtiğinizde oturacak kirişleri yeşil oklar size zaten e, rotayı gösteriyor. Ona göre işlem hani gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde onun modellemesini de yapabilirsiniz. Ben hazır bir modeli hani açtım. Burada döner bir merdivende aslında noktaları nasıl bulacağımızı göstermeye çalışacağım. Hangi komutla nasıl hızlıca modelleyebiliriz ve basamakların yerlerini tespit edebiliriz diye. Şimdi 320 santimetre
yüksekliğinde bir kolonum var. 2 metre boyunda da bir yarı çapım var. Yani böyle bir dönüş yapacağım bu merdiven üzerinde ve işte üst katta giriş yapabildiğim yerde alt kattan da inmiş olacağım. Aynı hizaya gelecek. Yani tam bir tur atacağım. 360 derecelik bir tur atacağım. Bu nedenle ona göre hesap yapmam gerekiyor. Kutupsal çoğaltma diye bir komutumuz var. Üzerine tıkladım. Bu kirişi kopyalamak istiyorum. Seçtim. Sağ tuşa bastım. Hemen üst noktadan dedim. Şimdi burada dikkat edilecek hani iki tane husus var demiştim ve tam tur atacağım. Dolayısıyla 360 derecelik bir açıyı tarıyorum. Dolayısıyla ve 327 kolon yüksekliğim. Her bir basamak yüksekliğimi de 20 santimetre olarak seçtim. Dolayısıyla 16 tane benim basamağım olması gerekiyor burada. 16'nın üzerinden düşünürsem artım açısı 20 derece olarak gidecek ve eksenel ötelemede ee, 20 santim olacak. Ben üstten girip alta doğru ilerlemeye çalıştığım için eksi 20'lik bir öteleme yapıyorum. Bitir dedim. Bu şekilde hizaları seçilmiş oldu hızlıca. Burada analiz modeline geçecek olursam şöyle hemen göstereyim. Düğüm nokta dolu gövdeli gösterimi de hani kapatalım. Şu şekilde düğüm noktaları zaten kolon üzerinde de hani oluşuyor. Buradan hızlı modelleme çizimler için üretme şansınız var. Döner merdiven tarafı hani hızlı komut adına bu şekilde kutupsal çoğaltma. Ama burada önemli olan tabii döner merdivenle alakalı mimari koşullarınız, yani tam bir dönüş işte 360 derece üzerinden böldüm böyle mi olacak? Yoksa hani 3 bölü 4 olacak, son bir çeyrek çıkmayacak mı? Yarısı mı olacak? Dairenin yarısı kadar bir yerden mi tamamlayacak turunu gibi. Bunlara göre bu kutupsal çoğaltmada kullandığınız, şimdi tekrar hani yerini göstermiş olayım. Artım açısı, kopyalama adedi ve eksenel ötelemenin tespiti gerekiyor. Dikkat edilecek husus z aksı seçtim zaten ben bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.